Yemek okulumuza hoş geldiniz. Dışarıdan ısmarladığımız yemekler bölümü için size en sevdiğim tariflerden bir tanesini vermek istiyorum. Evde İskender. İskender'i en güzel nerede yersiniz? Bursa'da, o böyle nefis kekik kokulu. İşte onu aratmayacak, hatta galiba bu daha güzel oldu diyebileceğiniz bir tarifim var. Umarım hoşunuza gider. Hazırlığı yapması deseniz 10 dakikada aslında bitiyor. Buyurun izleyelim. Eti lezzetlendirecek en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Soğan. Soğanımı 4 parçaya ayırıyorum. Doğrayıcıma yerleştiriyorum ve iyice püre haline getireceğim. Ve bunun kendisini kullanmayacağım, sadece suyunu kullanacağım. Etimi çıkarıyorum. Etim şöyle, 500 gram dana döş kullanacağım. Asıl lezzetini baharatlarla ve iyi bir marinasyonla vereceğiz. Bunun için de soğanı direkt içerisine döküyorum. Böyle alttan bastırıyorum, suyu çıkıyor. Şimdi gelelim diğer malzemelere. 2 çorba kaşığı yoğurt. Böyle biraz refika kaşığı gibi dolu dolu. 2 çorba kaşığı süt. Yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar, tuzu iyice yerinde olması lazım. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bu baharatlar iyice güzel nüfuz edecek. Ve de bol bol kekik. 1/3 bağ kadar bol bol kekiği, zahter kekik kullanıyorum. Anadolu'da geziyormuşum hissini veriyor. İyice ince ince doğruyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. İyi bir İskender kebabın genelde şöyle bir inanışı vardır, yağ bol olmalı diye. Aslında öyle değil, iyi dinlenmiş ve iyi marine edilmiş olması lazım. Şimdi çok güzel her yerine bu karışım nüfuz etti. Bunu alıyorum, fırın kağıdının ortasına çıkarıyorum. Şöyle iyice kenarlarını sıkıştırarak kapatıyorum. İki tarafından sanki şeker paketi tutar gibi kapatıyorum ve sıkıyorum. Sıktıkça biraz daha küçülüp ortası şişmanlayacak. O istediğimiz bir şey, etlerin iyice sıkılaşmasını sağlıyor. Şimdi böyle dev bir şeker paketi gibi oldu. Bunun lezzetlerinin içine nüfuz etmesi için birazcık buzdolabında durması lazım. Diyelim yorgun argın eve geldiniz. Hazırladığınız 2-3 dakikada buzdolabınıza koyun. Akşam yatarken de derin dondurucuya alın. Ertesi gün artık yapmaya hazır olacaktır. Hop, benim burada daha evvelden yaptığım, hazırladığım yarım kiloluk İskender kebabım var. Onu kenara koyuyorum. Şimdi yemeğin kalanını böyle katman katman yapacağız. 2 tane pidem var. Bunu baklava şeklinde şöyle kesiyorum. Servis edeceğim bakır kabıma bunları alıyorum. Böyle yayarak fırınımın hem ızgarasını hem fanını açıyorum ki daha hızlı kurusun. Şimdi katman katman gidiyoruz. Ekmeğimiz tamam, geldik aradaki lezzetli domatesli sosuna. Onun için tereyağının bir anda böyle güzel bir şekilde karamelize olması lazım. 1 çorba kaşığı tereyağını koyuyorum. 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Sonra o domates sosu için ev imkanları ve rahat bulunabilsin diye hazır domates püresiyle domates suyu kullanacağım. Domates suyu burada çok güzel oluyor. Yağ iyice eriyip böyle rengi biraz daha kahverengileşmeye başlayınca sosu koyabilirim. 100 mililitre yani yaklaşık yarım pakette domates püresi koyuyorum. 150 mililitrede domates suyu koyacağım. Şimdi bu sosa çok fazla baharat değil çünkü onun böyle sadeliği güzel. O yüzden 1 çay kaşığı kadar karabiber,
Bir de bir çay kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Başka hiçbir şeye gerek yok. Altı kısık da tatlı tatlı kaynasın. Gelelim az soliste dönerini yapmaya. Döner için bunun tamamı 4 kişilik diyebiliriz. O yüzden yarısını kullanacağım. Böyle ince ince doğruyorum. Böyle nefis, arkası da bir parça gözüken dilimler oluyor. Şimdi bunları pişirirken tavanın iyice kızgın olması lazım. Bunları direkt tavanın içerisine yerleştiriyorum. Burada tavanın olabildiğince yapışmaz tava olması önemli. O yüzden en yeni seramik tavanızı kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini tavanın içerisine koydum. Yavaş yavaş çevirebilirim. Ne kadar güzel koktuğunu size anlatamam. Böyle iyice kahverengileşip köz kömürün görüntüsü üzerinde olması lazım. Şimdi bunlar oldu. Şöyle kenara alıyorum. Dikkatlice yapraklıkları bozulmadan. Şu an tavanın içerisinde en büyük lezzet duruyor. Etin fazladan olan yağları, hafif o közlenmiş tat. Bunu kaybetmememiz lazım. Kaybetmemek için de şöyle ufak bir numara yapacağız. Kızgın tavanın içerisine bir çorba kaşığı tereyağını koyuyorum. Ondan sonra o bir taraftan erirken 6-7 çorba kaşığı da su ekliyorum. Ve spatula ile bütün bu tavadaki güzellikleri bu suya geçmesi için sıyırıyorum. Ekmeklerimi de bu suyun içerisine böyle direkt boca ediyorum. Ve şöyle attırarak her birinin bu lezzetten nasibini almasını sağlıyorum. Artık bitirebilirim. Ekmeklerimi tabağa diziyorum. Dönerlerin son bir kez ısınması için tekrar tavaya alıyorum ama kısık ateşte alıyorum. Üzerine bir de yağ köpürteceğim ayrıca. Dönerlerim ısınıyor. Domates sosum tekrar kaynadı bile. Şimdi ekmeklerin üzerine bunu döküyorum. Sonra dönerlerimi yaprak yaprak üzerine yerleştiriyorum. Şimdi yağım da hazır. Domates sosum da tamam. Hepsinin artık altını kapatıyorum. Burada böyle güzel manda yoğurdum var. Sağına soluna da yerleştiriyorum. Böyle her biri bir dondurma topu gibi 3 tane sağlı sollu top olsun. Az bir domates sosunu üstüne gezdiriyorum. Her tarafını kapatmıyorum. Ve de en son olarak yağ geliyor. Bu işte İskender kebabın ölümcül anı. Kebabım hazır. Artık yemeğe zevkle geçebilirim.